anda Frankfurt'tayım. Frankfurt Havalimanı'na indim. Uçak tam saatinde kalktı, tam saatinde indi. Dakikasına. Şimdi bakalım yolumuza neler çıkacak. Şimdi burada şöyle bir şey görüyorum. Ülkelerin paraları var. Herhalde bağış yeri gibi bir şey. Şu ucunda da bir 20 kağıt var, bizim 20 lira. Havalimanı iyi, rahat. Çok büyük, geniş bir havalimanı yapmışlar buraya. Gelen giden hareketli. Evet, şu anda Betkamberg'deyim. Diğer bir deyişle ata toprağında diyebilirim. Benim annem tarafı bir dönem burada yaşamış. Klasik, tipik filmlerde olan bir Alman evi. Tabii burası ufak bir yer zaten. Yaklaşık 25.000 nüfusu varmış. Frankfurt merkeze yaklaşık yarım saat uzaklıkta diyebilirim. Burası da buranın hastanesi ve en yüksek katlı binası diyeyim. Bundan daha yüksek katlı bir bina yok burada. Diğer yerlerin hepsi böyle müstakil tarzında, caddeli vesaire. 2 katlı, 3 katlı, dubleks, tripleks dediğimiz mantıktaki evler. Zaten kuş seslerini vesaire duyabiliyorsunuz. Düz bir yer değil burası, yükseltili bir yer. Etrafı zaten dağlarla çevrili. Ya o klasik bir filmlerdeki o tadı alıyorum ya. Sanki muazzam bir şey yani. Bizim askeri bölgelerin önünde, askeri bölgelere yaklaşırken yapılan çapraz geçiş şeyini burada kendileri de yapmışlar açıkçası. Artık hızı kesmek için midir nedir ya da sonradan mı yerleştirdiler, daha önce mi vardı bu ağaçlar, korumak için mi yaptılar bilmiyorum ama bu çapraz geçiş mantığı var. Herhalde hız kessin diye yani. Hava biraz soğuk burası. Almanya zaten şu an güneş olmasına rağmen saat şu an 7 civarı ama yürüyüş için fena değil. Zaten rüzgar türbinleriyle çevrili etraf. Rüzgar türbini var bolca. Evet, parka ve yeşile çok önem vermişler. Kuş sesleri muazzam bir şey ya. Kuş seslerini çok sevdim. Şuradan bir karşıya geçeyim. Aşağı yolları göstereyim oradan. Bak bastım şimdi. Acaba ne kadar saniye sonra yeşil yanacak? Bak gördün mü? Tak. Sistem bu. Süper. Saniyesinde yandı yeşil, basar basmaz. Araba hala daha bekliyor orada. Muazzam bir şey ya. Çok hoşuma gitti yani burası. İnsanlar köpeklerini almışlar, dolaştırmaya çıkmışlar. Bak burada bir adamın adını vermişler buraya. Öylesine güzel, devasa bir park. Garip bir bank yapmışlar. Die Bank yazmışlar. Tipi de böyle. Baya büyük bir park yapmışlar buraya. Zaten Betkamberg'in sanırım en büyük parkı burası. İçinde tenis kortu vesaire de var. Şöyle tel örgüyle çevrili yer, tenis kortu. Buraya da böyle yani ufak bir botanik bahçesi mi diyeyim ne diyeyim, o tarz bir şey yapmaya çalışmışlar sanırım. Böyle bir kroki var ve hangi bitkinin nerede olduğu falan vesaire, o bitkilerle alakalı bazı bilgiler var. Şöyle ufak bir göstereyim. Mesela 8 numara. Şöyle. Şuraya şöyle bir yazmışlar falan. Bu şekilde böyle bitkileri dikmişler. Hepsi farklı farklı zaten.
Buraya da böyle bir havuz koymuşlar ama oraya da geçiş var. Herhalde halk havuzu mu diyeyim, çocuklar için mi ya da. Bilemedim yani onu. Artık ne için yapıldıysa. Güzel bir yer yapmışlar yani. Buraya böyle yazmışlar. Köpek giremez falan muhabbeti yapmışlar. Herhalde bu İnsan bir girsin, ayağını soksun, çıkarsın gibi bir şey. Burada da böyle bir şey koymuşlar, buralarda da böyle. Burası da bu şekilde, buradan aşağı devam edelim. Hafif yukarıdan Betkamberk bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi ileride rüzgar türbinleri var. Yüksekte bir yer olduğu için rüzgardan da faydalanıyorlar. Doğal enerji hiçbir zaman boş geçmiyorlar. Zaten hiçbir şekilde bir otopark sorunu yok. Herkesin kendi garajı var. Burada böyle bir kilise var. Ağaçların arkasında kaldı. Burada da böyle otopark alanları yapmışlar. Kiliseye bir bakalım ne var ne yok. Burada artık kiliseyle alakalı bazı bilgilendirici notlar da var. Aynı şekilde işte etkinlikler vesaire şekilde yazmışlar. Aynı şekilde burada cami de var. Benim dedem buranın imamıymış 20-25 sene evvel. Şimdi o kilisenin içine geldim. Kimse yok tabi. Daha şu an saat 8 olmadı. Buraya böyle bir defter koymuşlar. Ziyaretçi şey herhalde, çocuklar falan bir şey yazıyor. Herhalde. Tarz bir şey yazıyor. Ufak böyle mahalle arasında olan kilise. Tahta sütuna dizlerini koyup diz üstüne çöküyorlar. Normalde bazı yerlerde orası yumuşak süngerden yapıyorlar ama burada yapmamış. Burası bizim minber gibi böyle köşeye çıkıyor işte. Vaaz veriyor. Piyanosu var. Yine ufak piyano zaten olmazsa olmaz. Mumlar vesaire aynı şekilde. Böyle güzel. Burada da Almanca yazıyor kitapta. İsa'nın heykeli. Koltuklar biraz rahat değil. Bir de diz mesafesi çok kısa, uçaklardaki gibi yani çok insan alabilmek için öyle yapmışlar. 7/24'te açık yani herhalde. Sabaha kadar açık olması gerek çünkü hiçbir memur vesaire yok şu an burada. Şuraya bir şeyler yazalım ya. Ya herhalde o tarz bir şey yani. Bak 30 Nisan'da falan yazmışlar. 21. Ben de yazacağım. Dur bakayım. Yazıyor mu? Yazıyor, tamam. Ne diyeyim? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 6'sı. 06. Avrupa turuna. Buradan başladım. İmza mu tr. Evet, şimdi kiliseden çıktım. Kapılar çok ağırdı ya. Acayip ağır bir kapı yapmışlar yani açıkçası. Buradan sanırım şöyle bahçesi devam ediyor arkaya doğru. Güzel bir yer yapmışlar. Yolları vesaire de güzel. Öyle çok göze batan, kötü, inşaatta sıkıntısı olan yollar yoktu açıkçası. Evet, Betkamberk tren istasyonundayım. Burası da bu şekilde.
Şu karşıda adamın durduğu yerden bilet alıyorsun otomat. İçeride vezne de var aynı şekilde. 12.70 euroya Frankfurt merkeze gideceğim. Şimdi trene bindim. Tren 2 katlı zaten. Bu trenin alt katı. Bu şekilde. Şöyle karşıdaki gibi masalar var. Benim oturduğum koltuklar da böyle. Aynı şekilde prizler var. Bu şekilde. Ufak bir masası var. Altında da çöp var. Burayı kaldırınca çöp atabiliyoruz. Engelli yeri falan var bu şekilde. Burada bir şey var. Tuvalet varmış bir de burada. BC diyor. Gayet güzel. Trenin en son kısmındayım şu an. Böyle gidiyor. Hiç sarsmıyor ama sarsma şeyi yok yani. O yüzden bayağı iyi. Şimdi üst katına gidiyorum trenin. Buradan böyle merdivenden çıkıyorsun ufak. Burası da böyle üst katı. İki katlı. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Niedernhausen. Sie haben folgende Anschlüsse: S2 nach Dietzenbach über Frankfurt Haupt. Trendeki tuvalet var burada. Şuraya basıyorsun, açıyor, kapanıyor da ben bozdum sanırım yanlışlıkla. Buraya böyle elini gösteriyorsun sensöre. Oradan akmaya başlıyor. Peçetesi var, sabunu var. Bu şekilde. Engelli kullanımı için de uygun. Böyle bir cam koymuşlar. Bakalım yavaş yavaş şehir merkezine yaklaşıyoruz. 5 dakika falan o tarafta bayağı büyük bir tren istasyonu. Bir ton ray var. Bir ton yer var. Şimdi de geldik zaten. İşte burası. Artık şehre geldik. Evet, şimdi tren istasyonuna vardım. Acayip büyük bir istasyon. Sağlı sollu bak, bu sağ tarafı. Sol tarafında da aynı şekilde bir sürü raylar var. Bu alt geçitlerden geçiyorsun, gidiyorsun. Şimdi bakalım ben gideceğim, nereye gideceğim bakacağım. Acayip bir insan kalabalığı var. Zaten burasının çok kalabalık olduğunu söylemişlerdi bana. Şimdi çantamı bırakmaya gideceğim kilitli yere. Ondan sonra şehir merkezine doğru yola çıkacağım. Turist bilgi yerine gittim. Oradan 24 numaralı perona gitmemi söylediler. Oradaymış bütün dolaplar. En ufağı 24 saatliği 3,5 avro dedi. En büyüğü de 5 euro dedi. Çantamı bırakacağım, öyle dolaşacağım. Yani 24 saatten az bir sürem var ama çantayla dolaşmak zor olacak. Şimdi bakalım, gidiyorum.